Ben silah stokumu Orta Amerika'ya göre ayarlamıştım. Ama şu anda geniş iki pazar daha açılıyor önümüzde. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen yeni stoklar yapmak için fabrikalara siparişler vermek lazım arkadaşlar. Önce benim füzelerin bir reklamını oluşturalım. Sonra da senin elinde bulunan roketlerin marifetlerini gösterelim. Tamam şef. Ben bütün silahları her iki tarafta da adamlarım olduğu için rahatça pazarlayabilirim. Tamam. Aynı komisyon ücreti sabit kalmak üzere işi tezgahla. Bu işi olmuş bilin. Haberleri iyice şişirin. Tüm dünya hat tehlikesiyle ilgilensin. Yeni pazarlar için. Çin çin. Birinden biri kaybedecek ama. Umurumda mı? Silah cephane satıp para kazanan biz olacağız. Günümüzde savaş çok büyük bir endüstridir ve çok büyük paralara mal olmaktadır. Hatta dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşmiş Milletler'in savunmaya harcadığı para, savunma dışında her şeye harcanan paradan daha fazladır. Birinci Dünya Savaşı, Amerika'da 21 bin insanın milyoner veya milyarder olmasına yol açmıştır. Bu insanların kaç tanesi eline bir tüfek almıştır acaba? Bunu Amerikan askeri tarihinde en çok madalya alan deniz piyadesi Tümgeneral Smedley D. Butler 1935 kitabında sormuştu. Butler 16 yaşında İspanyolların Küba'daki zulmünü durdurmak için evden kaçıp orduya yazılır. 1898 ile 1931 arasında İspanya-Amerikan Savaşı sırasında Guantanamo'dan, 1. Dünya Harbi'nde Fransa'ya, bütün Amerikan askeri kampanyalarında askerlik yapmıştır. Butler Amerika'da o kadar büyük bir savaş kahramanıdır ki, 1933'te J.P. Morgan Bankası, DuPont Barut Şirketi, General Motors otomobil üreticileri ve şu eski Amerikan Başkanı George Bush'un dedesi Prescott Bush'un suçlandığı Wall Street darbe girişimine liderlik yapmak için seçilmiştir. O da tabii bütün entrikayı ifşa edip Amerika'nın bir ihtimal 1933'te faşist bir yönetimin eline geçmesine neredeyse tek elli bir şekilde engel olmuştur. Başka ülkelerde aracı olduğu kar amaçlı yapılan askeri darbeler, kendi ülkesinin kapılarına dayanınca Butler'ın artık canına tak eder ve savaş düşmanı bir aktivist olur. Kitabın ilk sayfasına göre, "Savaş bir tezgahtır. Her zaman öyleydi. Muhtemelen en eski, en karlı ve kesinlikle en vahşi olanıdır. Kapsamı uluslararası olan tek tezgahtır. Karların dolar, kayıpların ise can cinsine hesaplandığı tek tezgahtır." Butler, tek tek 1. Dünya Harbi'nden kar eden bir sürü farklı endüstriden bahseder. Barutçulardan kunduruculara, hurdacılardan şekercilere bir sürü şirket, 1. Dünya Savaşı sırasında cirolarını 10-20-30 katlarına çıkarmışlardır. Bu kadar trajik olmasa, hiç aklının savaşmadığı bu büyük savaşta Amerikan ordusunun yüz binlerce semer satın almış olması komik olurdu. Bütün masrafı Amerikan halkı omuzlamak zorunda kalmıştır. Bankacılar da bundan güzelce yararlanırlar. Bunun ötesinde Butler'ın söylemiyle, "33 yıl 4 ay aktif askerlik yaptım ve bu süre zarfının çoğunu büyük işletmeler, Wall Street ve bankacılar için yüksek sınıf bir fedai olarak geçirdim. Kısacası kapitalizm için bir haratçı, bir gangster. 1914'te Meksika'yı ve özellikle Tampico'yu Amerikan petrol çıkarları için güvenli bir hale getirmeye yardım ettim. Haiti ve Küba'yı National City Bank çalışanlarının gelir toplaması için uygun bir yer haline getirdim. Wall Street'in yararına yarım düzine Orta Amerika Cumhuriyeti'nin ırzına geçilmesini sağladım. 1902-1912 yılları arasında Brown Brothers Uluslararası Bankacılık Evi için Nikaragua'yı arındırmaya yardım ettim. 1916'da Amerikan şekerciler lobisi için Dominika Cumhuriyeti'ni yağmaladım. 1903'te Honduras'ı Amerikan meyve şirketleri için uygun bir hale getirdim. 1927'de Çin'de Standard Petrol'ün rahatsız edilmeden yoluna devam etmesinde aracı oldum. Geriye dönüp baktığımda Al Capone'a birkaç ipucu vermiş olabilirim. Onun gücü ancak 3 yörede eşkıyalık yapmaya yetti. Ben 3 kıtada faaliyet gösterdim. Yani Butler'a göre savaşın iki amacı vardır. Ya başka ülkelerin kaynaklarının özel şirketler tarafından ele geçirilmesi ya da içerideki askeriyeye üretim yapan endüstrinin bundan yararlanması. Bu o zaman her savaşta her taraf kötü niyetli ve çıkarcı hareket eder mi demek? Tüm General Butler hayatını Amerikan ordusuna geçirmiştir. Bundan kaynaklanan bir tek taraflılığı vardır ki her zaman saldıran ülke pozisyonunda bulunmuştur. Daha savunmacı bir ülkeyi temsil eden benzer bir düşünür örnek vermek istersek, Vladimir İliç Ulyanov ya da bilindik ismiyle Lenin'in bu konuda yazdıklarına bakabiliriz. 1917'de Lenin'in önderliğinde Kızıl Ordu Çarlığa karşı başarılı bir devrim yaptıktan sonra Çarlığın Fransa ve İngiltere yaptığı gizli anlaşmaları ilan ederler. Rus Çarlığı'nın sömürge olarak aldığı Kars, Ardahan ve Batum Türkiye'ye geri verirler ve savaştan çıkarlar. Ama savaş onların peşini bırakmaz. 1918'de Sovyetler daha yeni kurulmuşken aralarında Amerika, İngiltere, Kanada, Güney Afrika ve Yunanistan'ın bulunduğu 17 ülkenin oluşan bir komisyon Sovyetler Birliği'ne saldırır ve bazı zamanlarda Sovyetlerden daha fazla alanı bile kontrol etmiştir. İnsanların genel olarak barış dönemi olarak aklında olan bu zaman diliminde bazı kaynaklara göre bu saldırının sonucu olan ölüm sayısı 10 milyon insana kadar ulaşmaktadır. Sovyetler Birliği 72 yıllık yönetimlerinin neredeyse hepsini dışarıdan gelen saldırganlığa karşı kuşatma altına geçirmiştir. Yani korumacı savaşlar hakkında çok tecrübeleri vardır.
Lenin'e göre kapitalizmin son evresi emperyalizmdir. Kısacası kapitalistik ekonomi rekabet üzerine kuruludur. Ama eninde sonunda bir örgüt bu rekabeti kazanır ve endüstriyi tek eline alır. Bunun sonucu olarak endüstriler ulusal çapta monopolize olurlar ve ülkenin kaynakları tek ele geçer. Bankalar da doğal olarak parayı takip eder. Bu evreden sonra büyümeye devam etmenin tek yolu uluslararası çapta büyümektir. Yani sömürgecilik yapmaktır. Bu uluslararası büyüme, devasa sermayelerin birbiriyle çatışmasına neden olur. Toprak, doğal kaynak ve hatta bazen iş gücü üzerine mücadele edilir. Ve çok çetinleştiğinde diplomasi çöker ve savaşlar çıkar. Lenin bu tip savaşları haksız veya emperyalist savaş kategorisine koyar. Burada savaşın kimin başlattığı önemli değildir. Çünkü savaş zaten alışverişin doğal bir parçası. İngiltere ve Rusya'nın sömürgelerine sahip çıkmak için Almanya ve Osmanlı ile mücadeleye girmeleri buna örnektir. İşin en büyük ironisi de şudur ki, bu sırada İngiltere'nin kralı, Rusya'nın çarı ve Almanya'nın kaiserinin üçü de Kraliçe Victoria üzerinden öz kuzenlerdir. Yani üç kuzen neredeyse bütün dünyayı aralarında bölüşememişlerdir. Lenin olayı şöyle bir metaforla özetler. Bir köle sahibinin 100 tane kölesi varsa ve 200 kölesi olan bir efendiye köle dağılımında eşitlik adına savaş açıyorsa, kimin kaç kölesi olduğu veya kimin ilk kurşun sıktığı önemli değildir. Bu hakkaniyetsiz bir durumdur. Ama eğer köleler efendilerine karşı baş kaldırırsa, yine kimin bu savaşı başlattığı önemli değildir. Köleler durum ne olursa olsun haklıdır. Bu tip savaşları Lenin haklı, savunmacı veya devrimsel savaş kategorisine koyar. Bir halkın kendi kimliğini, dinini, dilini, haklarını veya toprağını dış veya iç düşmanlara karşı korumasıdır. Buna örnek olarak Sevr Anlaşması ile Batı sömürgeciliğine karşı Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı ve Fransız ihtilalini örnek verir. Ama emperyalizm yalnızca savaş demek değildir. Mesela barış zamanlarında bir ülkenin çiftçilik ve madencilik yaparak ham madde üretmesi ve üretimini gelişmiş bir ülkeye ucuza satıp onlardan aynı ham maddeyi işlenmiş ürün olarak geri 10 katı paraya satın alması da aslında küresel emperyalizmin bir parçasıdır. Ve önceden bahsettiğimiz tek elleşmeye yol açar. Yani emperyalizm, savaş da buna dahil olmak üzere dünyanın çoğunun yaptığı üretimin bir egemen finans sınıfına yönlendirilmesi için örgütlenmiş sistematik toplumsal ilişkilerin bütünüdür. Bu örgütler kendi içlerinde anlaşmazlığa düştüğünde veya yeni kurbanlara göz diktiklerinde savaş olur. Aynı şekilde günümüzde savaşlarda farklı menfaatlere sahip örgütlerin arasında anlaşmamazlıktan çıkar. Bu çirkin oyunun faturasını olaydan habersiz vatandaşlar hem canlarıyla hem de cepleriyle öderler. Şimdi Butler ve Lenin'in bu konudaki fikirlerinin ışığında günümüzdeki İran-Amerikan Savaşı'nı kısaca inceleyelim. 28 Şubat 2026'da dünyadaki en büyük emperyalist güç olan Amerikan-İsrail rejimi 1979'dan beri abluka altında olan İran hükümetine yasa dışı bir şekilde saldırdılar. Savaşın ilk gününde İran'ın ulusal lideri Ali Khamenei ailesinin büyük bir kısmı ile birlikte Ramazan ve aynı zamanda bir Yahudi bayramı olan Purim'in ilk gününde evine füze atarak öldürdüler. Sayısı belli olmayan binlerce sivili katlettiler ve İranlı hastanelere, yakıt depolarına ve başka bir türlü altyapı tesisine zarar verdiler. Buna tepki olarak da İran bölgedeki Amerikan üslerine kendi füzeleriyle karşılık vermektedir. Bu çatışmanın dini bir boyutu var gibi gözükmektedir. Sonuç olarak fiilen İran, Şia Müslümanlığın İsrail'de tek Yahudi ülke olarak Yahudiliğin temsilcisidir. Ama Lenin'in Karl Marx'tan öğrendiği tarihsel materyalizme göre birbiriyle çatışan dini ideolojiler aslında birbiriyle çelişen dünyevi ekonomik ilişkilerin bir ifadesidir. Butler'a göre de savaşlar kar amaçlı tezgahlardır. Yani burada hemfikiriz denebilir. Donald Trump rejiminin kendi beyanlarına göre savaşın amaçları İran'ın nükleer bomba kapasitesini yok etmek. Bu söylemi kale almamıza gerek yok. Çünkü 1980'lerden beri iddia edilmektedir ve telef eden Ali Khamenei'nin nükleer silahlara karşı fetvası bile vardır. İronik bir şekilde bu suikast üzerine onun nükleer silahlara daha sıcak bakan oğlu Mohtaba Khamenei ülkenin yeni lideri olarak seçilmiştir. Başka bir neden Donald Trump İran halkını onların baskıcı rejimden kurtarmak istiyordur. Bu da tabii savaşı haklı göstermek için söylenen başka bir bahane. İçinde biraz daha gerçekçilik barındıran bir sebep, İsrail'in ve dolaylı olarak Amerika'nın bölgesel güvenliğini garantiye almak. Başka bir tanesi, rejim değişikliği tetikleyerek İran'da Amerikan-İsrail yanlısı bir yönetim getirmek ve İran'daki petrol rezervleri önde olmak üzere doğal kaynakların kontrolünü ele geçirmek. Çin ve Rusya gibi rakipleri ekonomik darbe vurmak ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek gibi başka hedefler de gösterilmiştir. Ama kısacası bu savaş tam anlamıyla Lenin'in bahsettiği gibi muhtemelen Epstein adasında toplanan bir finansal sınıfın İran'a karşı emperyalist bir hamlesidir. Ama tabi İran'daki yönetici sınıfta kendi kapitalistik ve baskıcı rejimlerine devam etmek ve bölgesel egemenlik arzularını gerçekleştirmek istemektedirler. Bundan dolayı dünya çapında şu anda İran'daki yönetimi destekleyip desteklemek konusunda bir fikir ayrılığı bulunmaktadır. Bir yandan İran küresel emperyalizmin köşkü olan Amerikan-İsrail Birliği'ne kafa tutmaktadır. Öbür yandan İran hükümeti kendi içerisinde baskıcıdır ve bir sürü insan rejime karşı ciddi bir başkaldırı göstermektedir. Bazı İranlılar yönetimden o kadar yılmışlardır ki bu Amerikan-İsrail askeri girişimini bile desteklemektelerdir. Tabii ki İran'da bir sürü kendi ve ailelerinin güvenliğini önemseyen savaş karşıtları da bulunmaktadır. Savaşın sonunda İran kazanacak ve bu savaştan şu anda olduğundan daha güçlü bir şekilde çıkacak gibi gözükmektedir.
Ama bu haksız zalimetin sonucu olarak kaybedilecek can sayısı muhtemelen bütün insanlığın kuşaklar boyunca taşıması gereken bir yük daha olacaktır. Barış! 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 Barış!